Merhaba Dünya. Örgüme dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere iki şişle yapmış gibi tığ işi olarak yapmış olduğum bu güzel çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Evet, tığ işi olarak yaptık. Paspaslardan battaniyelere varana kadar, kırlentlere, çantalara varana kadar dilediğiniz her türlü örgüde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yeni başlayan arkadaşlarım, sizler için ideal bir model, ideal bir çalışma, bir teknik arkadaşlarım. Umarım seversiniz. Başta da söylediğim gibi. Şimdi modelimi yaparken, bu parçayı yaparken şöyle Alize Superlana Maxi isimli ipleri kullanarak yaptım arkadaşlarım. Bu gördüğünüz gibi şöyle kalın bir ip, paspas yapımında kullanmanız gereken tarzda bir ip. Yani paspas yaparken, kilim yaparken bu ipi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bakın şöyle çok güzel görünüyor. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra paspas yapacaksanız şayet altına halı kaydırmaz dikebilir ve o şekilde kaymamasına da engel olabilirsiniz. Kaymasına da engel olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kalın bir de tığım var. 6 milim arkadaşlarım bu. Biraz gevşek yapacağız. 2 kat gibi olduğu için biraz daha böyle kalın düşen bir yapıya, bir dokuya sahip. Evet, ne projesi yapacaksak arkadaşlarım, bunlardan ayrıca bu teknikle böyle kendinize hırkalar, atkılar da rahatlıkla yapabilirsiniz. Ne yapıyorsak, ne yapacaksak ona göre öncelikle zincirler çekiyoruz şu şekilde. Bu şekilde geçirdim, çekiyorum ve sık iğne yapıyorum. Sonra bakın hemen yine aynı şekilde geçirdim ve çekiyorum. Bir de arkadaşlar, evde arta kalan iplerinizi bu şekilde yaparak böyle çok güzel kilimler elde edebilirsiniz. Paspaslar elde edebilirsiniz. Şöyle biraz çekelim. Hepsini gördüğünüz gibi sık iğne ile şöyle bir sıra yaptım. Şimdi dönüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ve arkadaşlarım, püf noktamız burası. Bakın şu arada yerimiz var. Şöyle yerimiz var. İçerisinden giriş yapıp bakın arkasından çıkarttım. Ve sık iğne şeklinde yine yapıyorum. Bu aralardan bakın şöyle V gibi duruyor zaten. Hemen oradan giriş yapıyorum. Çekiyorum. Modelimizin yapımı bu kadar kolay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın şu aradan giriş yapıyoruz. Sık iğnemizi yapıyoruz. Kenara geldiğimizde ise kenardan bu şekilde yine giriş yaptım. Ve bir tane zincir çekiyorum. Bakın bu görüntüyü elde ediyoruz. İki şişle yapmış gibi bir çalışma oluyor. Hemen ben diğer renkle göstereyim. Bu biraz koyu geldi. Diğer renk ipi nerede istiyorsanız, nasıl istiyorsanız. Bakın ben burada mesela 4 sıra şöyle bundan yaptım. Araya 2 sıra attım. Daha sonra 4 sıra bu batik olan iple bu şekilde yaptım arkadaşlarım. Şimdi bakın aldım. Kenardan bir tane zincirimi çekmiştim zaten. Şöyle göstereyim. Bakın şu aradan giriş yapıyorum. Bu şekilde çekiyorum. Tam orta yerinden yaparsanız arkadaşlar böyle üst üste gelmiş gibi bir görüntüye sahip oluyor ve bozuk bozuk durmuyor. Şöyle hemen alıp çekiyoruz. Şimdi bunda açık renk olunca daha net gözükecektir.
kenardan yine giriş yaparak bakın aldım, bir zincirimi çektim. Evet bakın arkadaşlarım, evet. Bu daha net gözükecek. Şimdi bakın şuradan giriş yapıyorum. Aldım, sık iğnemi yaptım. Şu aradan. Şöyle şuradan bebek örgüleri, battaniyeleri, dilediğiniz her türlü örgüde dediğim gibi, başta da söylediğim gibi kullanıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geri dönüşte yine aynı bir zincir çektim. Bakın şuradan giriş yapıyorum. Dilediğiniz kenar yapma işlemi yapmak isterseniz de dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle hemen buradan giriş yapıp alıyorum ve çekiyorum. Biraz gevşek yaparsanız daha iyi olur. Yumuşak bir dokuya sahip olur. Sert sert durmaz arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Evet. Bakın. Çok güzel bir görüntüye sahip oluyor. İki şişle yapmış gibi duruyor arkadaşlar. O yüzden bebek örgülerinde, her türlü bebek örgüsünde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yani bebeğinize bir yelek, bir hırka hem kalın oluyor hem güzel oluyor. Yumuşak da oluyor. Dediğim gibi gevşek yaparsanız birazcık sıkmadan böyle alırsanız yumuşak yumuşak böyle güzel güzel çalışmalar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilerleyen zamanlarda inşallah daha farklı desenli olarak bir battaniye yaparken kullanabileceğiniz farklı desen çalışmaları da yapacağım inşallah bundan. Çok hoşuma gitti çünkü görüntü bu arkadaşlar. Batik bir ip kullanırsanız zaten renk geçişleri olacaktır. Dediğim gibi evde arta kalan iplerinizi böyle bir kilim çalışması yapacaksanız da böyle her şeritlerini farklı farklı renklerle yapabilirsiniz. Evet, bu videomda da yeni tasarlamış olduğum bu güzel çalışmanın nasıl yapıldığını sizlere anlatmak, paylaşmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmazsanız ayrıca çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir de yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki yepyeni tasarım videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.